Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece 3 yufkayla 2 tepsi dolusu börek yapacağız. Dilerseniz hemen pişirin. Dilerseniz bir kısmını dondurucuya atın. Misafiriniz gelmeden önce yumurta sarısını sürün ve fırına gönderin. Oldukça pratik bir tarifim var. Buyurun hemen tarifin detaylarına geçelim. Önce içimi hazırlamakla başlıyorum. Pırasalı bir iç hazırladım. Hazır kış mevsimindeyken bol bol pırasayla yapın, yiyin derim. Börekleri oldukça güzel lezzet veriyor. 4 adet pırasamı ince olacak şekilde doğradım. 4-5 yemek kaşığı sıvı yağla birlikte hafif sotelemeye başlıyorum. İstediğiniz içli hazırlayabilirsiniz. Ben pırasalı hazırlamayı tercih ettim. Pırasalar hafif yumuşadıktan sonra 3 adet büyük boy rendelenmiş havucu da ekliyorum. Havuçlar da hafif ölünce artık ocaktan alabiliriz. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Zaten fırında da pişecekler. Havuçlarla birlikte bir 5 dakika daha kısık ateşte pişirdim. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Tuz, karabiber ve pul biber ekledim ben. Gayet de lezzetli olmuştu. Hemen baharatlarla da karıştırıyorum. Artık ocaktan alabiliriz. Soğuması için başka bir tabağa da aktarabilirsiniz. Bu arada böreğimizin sosunu hazırlayalım. 2 yumurtayı tabağıma aldım. Üzerine 5 yemek kaşığı yoğurdu ekledim. Yarım çay bardağı da zeytinyağı ekliyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Böreğimizin sosunu çırpalım. Böreğin içi daha hızlı soğusun diye hemen bir başka kaba aktarıyorum. Yufkamızı masaya serdikten sonra üzerine 6-7 yemek kaşığı böreğin sosundan ekleyelim ve yufkanın her yerine ıslatacak şekilde, her yerine gelecek şekilde sürelim. Daha sonra üzerine ikinci yufkayı da serelim. İkinci yufkayı da güzelce yaydıktan sonra böreğin sosundan yine alalım. Her yerini ıslatacak şekilde sürelim. Ben yufkaları marketten almıştım. Sizler yufkacıdan alırsanız daha da güzel sonuç elde edeceksiniz. Marketten aldığım için biraz boyutları farklıydı. Buna yapacak hiçbir şeyim yoktu. İkinci yufkadan sonra üçüncü yufkamı da serdim. Ve üzerine tekrar sostan döküyorum. Sosumuzdan birazcık böreklerin üzerine sürmek için ayıralım. Geri kalan hepsini böreğimizin içerisine kullanabiliriz. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar kalacak şekilde ayırın. Onu böreklerin üzerine sürmek için kullanacağız. Üçüncü yufkamı da serdikten sonra sosladım ve böreğin içini yufkanın her yerine yayacağım. Ben pırasa ve havuçlu bir börek yaptım. Gerçekten de nefis olmuştu. Çocuklar bile bayıla bayıla yedi. Kıymalı, peynirli olarak da patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz. İçimi yufkama yaydım ve yufkanın kenarlarını içe doğru katlıyorum. Dikdörtgen bir form vermeye çalışıyorum. Kenarlarını katladıktan sonra bir ucundan rulo yapıp sarmaya başlayalım. Bu börek gerçekten de hem pratik hem de kurtarıcı bir tarif. Mutlaka deneyin. Ayrıca pırasalı denemenizi de şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten de enfes bir börek oluyor. Böreğimi rulo yaptıktan sonra ortadan ikiye kesiyorum ve bir tepsi içine alacağım. Böreğimizi bir tepsi içerisine aldık. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirmeye bırakalım. Ayrıca gördüğünüz gibi 4-5 yemek kaşığı da üzerine sürmek için sosumdan ayırdım. Buzdolabında dinlenen böreğimi çıkardım ve hemen dilimlemeye başlıyorum. Bir parmak genişliğinde dilimleyelim. Yağlı kağıt serili veya yağlanmış tepsimizi de yanımıza alalım. Gördüğünüz şekilde böreğimi dilimledim. Görseli de oldukça güzel oluyor. Pırasa ve havuçla hazırladığım için de renkli bir börek oldu. Dilimlemiş olduğum börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bir tepsisini dondurucuda soğutmak üzere ayıracağım. Donduktan sonra buzdolabı poşetlerine yerleştireceğim. Diğer parçamı da yine bir parmak genişliğinde dilimliyorum.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisini alacağım ve onun üzerine ayırmış olduğumuz sostan sürüp fırına göndereceğim. Tekrar sizlere görselini göstermek istiyorum. Rengarenk enfes bir börek oldu. Oldukça lezzetli, maliyeti de düşük bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi sadece 3 adet yufkayla tam 2 tepsi dolusu böreği hazırladık. Bu yapmış olduğum tepsiyi dondurucuda tamamen donana kadar bekleteceğim. Diğer ikinci tepsimin de üzerine az önce ayırmış olduğumuz yumurtalı yoğurtlu sostan sürüp 200 derecelik alt üst ayar fırında pişirmek üzere göndereceğim. Dilerseniz 2 tepsisini de tabii ki yapabilirsiniz. Ama ben bir tepsisini misafirlerim geldiği zaman yemek üzere ayıracağım. Yumuşacık, tadına doyum olmaz güzel bir börek oluyor. Klasik böreklerden de görüntü olarak farklı olduğu için sizleri oldukça memnun edecek bir börek tarifi. Üzerine sosunu sürdüm. Arzuya göre susam, çörek otu veya haşhaş ile de süsleyip fırınınıza gönderebilirsiniz. Ben susam ve haşhaşla süslemeyi tercih ettim. Oldukça nefis olmuştu. Görseli de güzel bir börek olmuştu. 200 derecelik alt üst ayar fırında böreğimizi pişirmeye gönderelim. Pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterecektir. Kısa sürede pişiyor. Kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum. Böreklerim pişti. Sizlere yakından göstermek istiyorum. Oldukça da enfesti. Gördüğünüz gibi yumuşacık, dışı da hafif çıtır bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Davet sofralarınıza da görsel olarak çok yakışacağını düşünüyorum. Mutlaka deneyin derim. Buzluk için ayırmış olduklarımız da tamamen dondu. Yaklaşık 4 saatte tamamen donuk haldeler. Tamamen donmadan böreklerinizi dondurucuya poşetler halinde koymayın. Yoksa poşetlediğiniz anda birbirine yapışmalar gerçekleşecektir. Daha sonra çıkartıp pişirmek istediğinizde aynı formu yakalayamazsınız. Börekleri buzdolabı poşetine yerleştirip pipetle havasını alıp ağzını sımsıkı olacak şekilde kapatacağım. Hava ile temasını keseceğim. Dilerseniz dondurma kaplarına da koyup saklama kaplarına da koyup dondurucunuzda saklayabilirsiniz. Bu börekleri dondurduktan sonra nasıl kullanacağız peki? Misafiriniz gelmeden veya tüketmeden hemen önce poşetinden çıkartın. Fırın tepsisine yerleştirin. Hiç çözülmesini beklemeyin. Üzerine yumurta sarısını sürün ve fırına gönderin. Hemen 5 dakikada hazır bir börek gibi oluyor. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.